Alize'den herkese merhaba. Ailenizdeki herkesle birlikte bir duvar tablosu örebilir misiniz? Alize Pufimor ile evet. Biz sizlerle bu fikri paylaşmak için böyle ağaçlı, evli, manzara desenli bir tablo ördük. Konumuz desen oluşturmak ve bunu örgü bilmeyen herkesin ürüne dönüştürmesi olunca ipliğimiz tabii ki de Alize Pufimor. Bunun nedenini size şöyle yakından göstermek istiyorum. Patentli ipliğimiz Alize Pufimor'un iki renkli hazır ilmekleri sayesinde biz şiş ve tığ kullanmadan sadece şablonumuza göre gerekli yerlerde renk değişimi yaparak desenlerimizi kolayca oluşturabiliyoruz. Alize Pufimor ile bir ürün örmek sadece örgü örmek değil. Tasarlamak, birlikte üretmek, keyifli vakit geçirirken onu kalıcı bir hatıraya dönüştürmek. Biz tablomuzda böyle bir desen oluşturduk. Sizler Alize Pufimor ile desen oluşturmak konusunda özgürsünüz. Tek yapmanız gereken hayal ettiğiniz deseni kareli bir kağıda çizmek ve Alize Pufimor'un iki renkli ilmeklerini şablonunuzdaki renk sıralamasına göre birbirinin içinden geçirmek. Kendiniz dilediğiniz deseni oluşturabileceğiniz gibi Alize Gen.tr, Pufimor, şablonlar sekmesinde sizler için hazırladığımız hazır desenleri de ücretsiz olarak indirip ürünlere dönüştürebilirsiniz. Biz bir manzara deseni çalıştık. Sizler tablonuzda soyut, sanatsal, istediğiniz tarzda görseller oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin bu tabloyu desen oluşturma aşamasından başlayarak adım adım birlikte örelim. Alize Pufimor ile bir ürün örmek istediğinizde size gerekli tüm bilgileri videonun bu kısmında bulacaksınız. Şimdi ilk olarak desenimizi oluşturmaya başlayalım. Biz sizinle bu şablonu takip ederek örmeye devam edeceğiz. Ama ilk olarak siz hazır şablonları kullanmak istemediniz. Alize Gen.tr web sitemizin Pufimor şablonlar sekmesinde onlarca desen sizin için ücretsiz olarak hazır. Ama siz kendinize özgü çok farklı bir konu işlemek istiyorsunuz. Özel bir desen oluşturmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapmalısınız? İlk olarak bilmeniz gereken bilgi, kutucuklarınız kare olmalı. Bu aslında çizim dilinde piksel girt olarak adlandırılıyor ama hepimizin evde çok kolay bir şekilde ulaşabileceği kareli bir defter sayfası. Oradaki kutucukları tam dolu olacak şekilde boyayarak istediğimiz deseni oluşturuyoruz. Peki ben bu kutucukları oluşturdum. Oluşturduğum şablonu ördüğümde ne kadar büyüklükte bir ürün elde edeceğim? Burada bilmeniz gereken tek bilgi yatayda 7 kutucuk, dikeyde 6 kutucuk sırası örüldüğünde 10 santime 10 santimlik bir parça elde etmenizi sağlıyor. Siz bu hesaplamalarla uğraşmak istemiyorsanız ne yapmalısınız? Yine Alize Gen.tr web sitemizin Pufimor şablonlar sekmesinde kendin tasarla bölümünden sizin için ölçüleri, yumak sayıları belirlenmiş boş kareli şablonları indirerek desenlerinizi oraya çizebilirsiniz. Sanırım desen çizmek için aklınızdaki tüm soruları cevapladım. Şimdi örmeye başlayalım. Ben az önce belirttiğim gibi örme aşamasında bu şablonu takip edeceğim. Benim şablonum yatayda 100 kutucuktan, dikeyde 48 kutucuktan oluşuyor. Bu sizin projenizde farklılık gösterecektir. Ben böyle bir şablonla 150 santime 80 santim ölçülerinde tablo elde ettim. Herkesin projesi çok farklı olabilir. Daha büyük, küçük, kare, dikey formlarda. Bu dediğim gibi çok çeşitlilik gösterir. Ben burada düşüncelerinizi, fikrinizi sınırlamak istemiyorum. Toplamda 150 santime 80 santim ölçülerindeki bu tablo için 7 yumak Alize Pufimor kullandım. Şimdi gelin adım adım bu şablonumuzu ürüne dönüştürelim. İlk olarak yumağımı açıyorum. Alize Pufimor 150 gramlık bir yumak. Ön bölümde de gösterdiğim gibi diğer tüm ipliklerden çok farklı, patentli bir iplik. İlmek yapısı hazır. Bu ilmekler bize ne sağlıyor? Yani çok kolay bir şekilde tutup birazdan göreceğiniz gibi diğerinin içinden ilmeklerimi geçirerek örgü dokusu elde ediyorum. Üstelik aynı sırada ilmeklerim iki renk avantajı sunuyor bana. Yani ilerlerken koyu renk ya da açık rengi seçip örmeye devam ediyorum. Bu renk değişimleri de otomatikman bana bir desen oluşturma şansı sunuyor. Yumağımı açtım. Şöyle masamın üzerine yerleştiriyorum. Alize Pufimor örmek için bir masanın üzerinde mi olması gerekli? Hayır. Oturduğunuz yerde, araçta,
Hatta şiş ve tığ gerekli olmadığı için şiş tığ sokamadığımız tüm alanlarda çok keyifle örmemizi sağlıyor ama ben size böyle çok daha net bir şekilde gösterebilmek için masanın üzerine yerleştiriyorum ilmeklerimi. Hangi ilmeği aldığımı net bir şekilde görün istiyorum. Zaten ilk projenizi tamamladıktan sonra siz de ipliği elinizde yöneterek ürünlerinizi öreceksiniz. İpliğimi açtım. Sizler net bir şekilde görün diye masanın üzerine yerleştirdim. Burada ilk yaptığım iş, ilk ilmeklerimi açıp düz bir iplik elde etmek. Bunu neden yapıyorum? Örgüm tamamlandığında şurada elde ettiğim düz iplikler daha sonra örgünün arasına gizlenerek başlangıcımda temiz bir görüntü elde etmemi sağlıyor. Alize Pufimor'un en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de herhangi bir ölçü sınırlaması yok. Yani siz dilediğiniz uzunlukta bir ürünü şöyle ipliğinizi açarak oluşturabilirsiniz. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. İlk olarak neden zincir çekiyorum? Aslında bu bize gelen en çok sorulardan bir tanesi bu. Zincirsiz başlayamaz mıyız? Tabii ki de başlarsınız. Burada zincirle başlamamızın amacı örgünün bitişiyle başlangıcının aynı dokuda olması. Yani estetik anlamda çok daha güzel bir görüntü elde etmek. Bunun için ben ilk olarak zincir çekiyorum. Buradaki zincir sayım şablonumun yataydaki kutucuk sayısına bağlı. Benim şablonum yatayda 100 kutucuktan oluşuyor. Sizin kendi oluşturduğunuz şablon kaç kutucuk genişliğinde ise o kadar zincir çekmelisiniz. Bu benim ikinci ilmeğim. Bu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğimi birinci ilmeğim içerisinden arkadan öne doğru geçiriyorum. İlk zincirimi oluşturdum. Üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğim içerisinden geçiriyorum. Dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğim içerisinden. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir elde ettim. Aynı yönde ilerleyerek toplamda 100 zincir oluşturasıya kadar devam ediyorum. Yüz zincirimi tamamladım. 100 zincir şöyle yatayda benim tablomun genişliğini oluşturuyor. Şimdi aynı şekilde koyu renkli ilmeklerle başladığım uçtan başlayarak açık renkli ilmeklerle de 100 zincir çekiyorum. Her iki renkteki ilmeklerimle de 100 zincir çektim. Şimdi şablonumu takip ederek birinci sıradan itibaren örmeye devam ediyorum. 100. zincirimin içerisinde birer ilmek böyle açık şekilde duruyor. Yine ipliğimi masanın üzerine siz ilmeklerimi net bir şekilde görün diye düzenleyerek yerleştiriyorum. Şimdi şablonumun birinci sırasına bakıyorum. Burada benim şablonumda birinci sırada ilk 40 kutucuk koyu renkli. Ben de ilk 40 ilmeği koyu renkli olacak şekilde alıp örmeye başlıyorum. 100. zincirim içerisinden zaten koyu renkli bir ilmek çıkmış. Şimdi bir yanındaki zincirden iplikten gelen ilk koyu renkli ilmeği alıp arkadan öne doğru geçiriyorum. Tekrar iplikten gelen diğer koyu renkli ilmeği alıyorum ve ilmek çıkardığım zincirin bir yanından ilmeğimi çıkartıyorum. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde 40 ilmek zincirlerimden çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40. Birinci sırada ilk 40 kutucuğum koyu renkli olduğu için ilk 40 zincirimden koyu renkli ilmeklerimi çıkardım. 1, 2, 3, 4. Sıradaki diğer 4 kutucuğum açık renkli olduğu için burada renk değişimi yapıyorum. Örmüş olduğum koyu renkli ilmeğin eşi olan açık renkli ilmeği almamaya dikkat ediyorum. Ve iplikten gelen sıradaki ilmeklerimden açık renk olanı alıp tekrar aynı şekilde zincirimden geçiriyorum. 1,
2, 3, 4. 4 açık renkli ilmek çıkardım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 koyu renkli ilmek. Yine renk değişimi noktasında örmüş olduğum ilmeğin eşi olan koyu renkli ilmeği almamak çok önemli. Sıradaki koyu renkli ilmeği alıyorum ve zincirimden çıkarıyorum. Sonra tekrar şablonumun birinci sırasındaki kutucukları takip ederek renk değişimi yaparak devam ediyorum. Benim şablonuma göre bu noktalarda renk değişimi yapmam gerekliydi. Sizin şablonunuza göre hangi noktalarda renk değişimi yapmanız gerekiyorsa orada açık renkli ilmeği değil koyu renkli ilmeği alarak örmeye devam ediyorsunuz. Şimdi birinci sıramı bu renk değişimlerine dikkat ederek tamamlıyorum. Şablonumun birinci sırasını takip ederek zincirimden ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırada ilk 2 ilmeğim koyu renkli. Örmeye soldan sağa doğru devam ediyorum. Koyu renkli ilmeği alıyorum ve bir alttaki ilmeğin içerisinden yukarı doğru geçiriyorum. 1, 2. Şablonumun 3. kutucuğu açık renkli. Renk değişimi yapıyorum. Burada koyu renkli ilmeği değil, açık renkli ilmeği alıyorum ve alttaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir koyu renkli ilmek, 5 açık renkli ilmek, Alize Pufimor'la desen oluşturmak bu kadar kolay. Tek yapmamız gereken şablonumuzu takip etmek ve gerekli yerlerde koyu renkli ilmeği ya da açık renkli ilmeği alarak renk değişimi yapmak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca örgümde ilerledim ve şimdi yumağım bitti. Bu aşamaya kadar farklı hiçbir şey yapmadım. Sağdan sola ya da soldan sağa olacak şekilde şablonumdaki desene göre ilmekleri birbirinin içinden geçirdim. Tam bu noktada ipliğim bitti. Sizin farklı bir noktada bitebilir. Yeni yumağa geçerken Alize Pufimor'la 2 yöntem uygulayabilirsiniz. Birincisi, ipliğinizin bittiği yerde yeni yumağı alıp tekrar yeni yumağın ilk ilmeklerini açarak düz bir iplik elde etmek ve sonra bu ilmekleri karşılıklı olacak şekilde. Dikkat etmeniz gereken nokta, normalde iplikte ilmeklerin arasındaki mesafe ne kadarsa siz bu iplikleri bağladığınızda 2 ilmeğin arasındaki mesafe de o kadar olmalı. Bu noktaya dikkat ederseniz örgünüzün görünümünde hiçbir sorun olmaz. Ben böyle ara bir noktada bağlamak istemiyorum. İşte bağladım, bağlayamadım, düzgün olur mu endişeniz var. O zaman da bu arada bir bağlantı yapmak istemiyorsanız örgünüzü nerede yarım kaldıysa şöyle o sıranın başına kadar açıyorsunuz. Sıra başına geldiniz. Sıra başına geldiğinizde son ilmekleri açarak düz bir iplik elde ediyorsunuz. Sıra başında düz bir iplik elde etmemizin amacı bağlamak değil, daha sonra onları gizlemek. Yeni ipliğimizi alıyorsunuz. İplikten gelen ilk ilmeği yine açıp düz bir iplik elde ediyoruz. Bu şekilde her iki tarafta da her iki yönde de düz iplikler var. Ama sıra başında olduğumuz için bağlamamıza gerek yok. Yine şablonumuzu takip ederek bağlamadan
örmeye devam ediyoruz. Yeni ipliğe geçerken böyle iki alternatifiniz var. Ya bağlayacaksınız ya da sıra başına gelip bağlamadan devam edeceksiniz. Bu şekilde şablonumu takip ederek örmeye devam ediyorum. Şablonumun 48. sırasını tamamladım. 48. sırada ilmeklerim böyle açık bir şekilde gözükmekte. Bu sıra benim son kapatma sıram. Bunun için ipliğimin olduğu ucun tam tersi noktadan başlayarak ilmeklerimi yatayda birbirinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde yatayda ilerleyerek ilmeklerimi kapatmış oluyorum. Son sıradaki tüm ilmeklerimi kapattım. Son ilmeğim böyle son zincirim içerisinde açık bir şekilde. İplikten gelen ilmeklerimi açıyorum. Bu elde ettiğim düz ipliği son ilmeğimin içerisinden geçirerek sabitliyorum. İşte ön yüzeyim tamamlandı. Size örgümün ön yüzeyinin tamamını göstermek istiyorum. Örgümün ön yüzeyini tamamladıktan sonra arkasını çeviriyorum. Tüm ilmeklerim açık şekilde gözükmekte. Şimdi size o ilmekleri nasıl ördüğümüzü gösteriyorum. Burası benim başlangıç zincirim. Bunlar birinci sıradaki ilmeklerim. İlk olarak birinci sıradaki ilmeklerimin tamamını her zincirde bir ilmek olacak şekilde başlangıç zincirimden geçiriyorum. Birinci sıramın tamamını tamamladıktan sonra yine aynı köşe uçtan başlayarak tüm ilmekleri aşağıdan yukarı doğru dikeyde hiç şablon takip etmeye gerek olmadan birbirinin içerisinden geçirerek ilerliyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta ördüğüm ilmeklerin aynı dikey hizada olması. Bir yandaki ilmeği alırsam desenimde kaymalar olur. Gerçi o da çok büyük bir sorun değil. Hemen hatayı yaptığım bölgede yukarıdan aşağı doğru ilmekleri açarak tamamını sökmeden hatamı telafi edebilirim. Arka yüzeydeki tüm ilmekleri böyle ilerleyerek tamamlıyorum. Tüm ilmekleri kapattıktan sonra ön yüzeyde yaptığım gibi son sıradaki ilmekleri de yatayda birbirinin içerisinden geçirerek tablomu tamamlamış oluyorum. Siz öğrendiğiniz tüm bu aşamaları kendi şablonunuza uygulayarak istediğiniz ürünü elde edebilirsiniz. Alize Pufimor'un en güzel özelliklerinden bir tanesi arka yüzeydeki ilmekleri kapattığınızda elinizde ön yüzeyle aynı desende ama zıt renklerde ikinci bir desenin oluşması. Şimdi bu sürprizi size duvardaki tablo üzerinden göstermek istiyorum. Örgümün ön yüzeyi böyle. Belki de gündüz olarak değerlendirebilirsiniz. Arka yüzeyde tablomuzun gece görüntüsünü oluşturdu. Tek bir ürün örerek iki farklı görünüm elde ettik. Alize Pufimor ile desen oluşturmak, örgü örmek gerçekten çok kolay ve keyifli. Size Alize Pufimor ile keyifli örgüler diliyorum.